Merhaba, bu videonun konusu Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet kimdir? Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu insanın, bu değerli insanın Türklük için ve İslam dünyası için kesişen çok kıymetli bir insan olduğuna itiraz edebilir misiniz? Hayır. Her konuda lider, muhteşem. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ başlatmış mı? Evet. Hem de bizim için değil, bütün dünya için. Koskoca Bizans efsanesini bitirip Osmanlı'yı getirmiş mi? Evet. Peki bu insan ne okuyordu? Hoş geldiniz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesini bugün kopya çekerek okuyacağım çünkü çok güzel bir yazı var. Oradan size söyleyeceğim ve yorum ekleyeceğim üzerine. Her şeyden önce şurası çok önemli. Bu insan genç bir insan ve dünyayı fethetmeyi, yeni bir çağ açmayı düşünen bir insan. Genç bir insan neler okumuş o yaşına gelene kadar. Bakın bu tabi bize bir kaynaktan geliyor. Bunu ileten kişi yine o dönem kaynakçıdan Jacobs isimli bir bilim adamı. O kütüphanesinin içerisinde 50 kadar kitap günümüze gelmiş. Bunların 42 tanesi Yunanca. 5 tanesi de din kitabı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet öyle bir insan ki dil biliyor. Dil bildiği gibi, tabi bu arada ataları da dil biliyor da biraz daha farklı. Fatih Sultan Mehmet bütün dünya görüşüne bakıyor. Dinde dahi. Ne demek istiyorum? Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinde İncil var. İncil'in de farklı bir versiyonu var. Özellikle hani orijinal bir şey bulmuş. Ayrıca bir İncil'den oluşan dua kitabı var. Bu arada kimse aman işte hocam başka dinin reklamını yapıyorsunuz gibi aptalca bir şey söylemesin. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinden bahsediyorum. 2 tane Zebur var. Bunlar 13. ve 14. yüzyıl. Yani kendisi zaten hani kaç yılında yaşadı da 13-14 diyeceksiniz ama günümüze kadar korunması da önemli bir şey. Ve eski ahit sekizlemesi diye bir şey var. Artık dinin, şuna dikkat edin. Şimdi doğal olarak Kur'an-ı Kerim'imiz yüce kitabımızı okuyor tabii ki. Yetmiyor. İncil'i okuyor. İncil'in eski versiyonunu da okuyor. Gidip Zebur'a bakıyor ve daha da öteye gidiyor. Eski ahiti de karıştırıyor. Geri kalan kitaplar. 3 tane büyük şairin kitabını okuyor. Bunlar Homeros, Hesiod ve Pindaros. Bunların kitaplarını okuyor. Çünkü şiirin insan zekasını arttırdığına inanıyor. Güzel bir şey. Yunancayı 8 tane kitabı var. Gramer kitabı var ve sözlük var. Yunancayı çok iyi okuyor. Şimdi bir insan Roma dilini, Yunan dilini, İtalyancayı şunu bunu niye merak eder? Sırf merak da değil bu arada. İtalyan ressamları da ülkemize çağırıyor. Diyor ki gelin sanatı geliştirin. Unutmayın o dönem resmin, heykelin, sanatın biraz sakat olduğu dönemler. Ki bundan yıllar sonra da bir sadrazamın kellesine sebep oluyor. Bir başka şey, burası çok ilginç. Bakın şu 2 kitap çok önemli. Taşların esrarlı özellikleri üzerine yazılmış bir aslında mineraloji kitabı. Yani hangi taş neye iyi gelir? Bugün bazı taşların etkisini kimse inkar edemez değil mi? Bir konu daha var. Büyü kitabı. Şimdi büyü kitabı dediğimiz şey tabii ki İslam'da büyü yasak. Fatih Sultan Mehmet gibi büyük bir insan bir büyü kitabını kütüphanesine niye koyar? Korunmak için mi koyabilir, bilgi için mi koyabilir? Bu apayrı bir olay. Ama burada bir bilgi var. Dönemindeki en büyük kitaplar Anadolu'da toplanmıştır. Hatta çok büyük bir arşiv daha sonra da yakılmıştır. Bu da apayrı bir videonun konusudur. Ama buraya geçiyoruz. Bir tarım kitabı var. Bakın 10. yüzyıldan kalma bir tarım kitabı. Yani Fatih Sultan Mehmet sırf bir fethiye odaklanmamış. Yakalım, yıkalım, bizim olsun değil. Çünkü yani cennetle müjdelenmek çok güzel bir şey ama bir yandan da tarıma önem veriyor ve kendisinden 500 yıl önceki bir şeye odaklanıyor. Diyor ki eskiler bir şeyleri doğru yapmış, ben de onu geliştireyim. Okuyor bir yandan. Tarım. Yani sen bir ülkeyi yönetiyorsan tarım, hayvancılık çok önemli. Çok mühim. Bir başka konu. Özellikle 1320 ile 1356 yılların arasını kapsayan bir tarih kitabı. Çünkü o tarihlerdeki başarılar ve gelişmeler kendi zaferlerine de ışık tutuyor daha sonra da. Roma ve Bizans imparatorlarının yaşamlarını anlatan bir cilt. Şimdi bak burası ilginç. Sen bir ülkeyi fethedeceksin. Ve o ülkedeki tarihindeki tabii Roma'ya kadar gidiyor.
Bizans imparatorları nasıl yaşamış tarihte merak ediyorsun. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Düşmanının ataları ne başarı göstermiş merak ediyorsun. Kaçınız Osmanlı'nın, ki Osmanlı'ya çok sahip çıkılıyor ya, kaçınız Osmanlı'nın yaşam standardını, yaşam tarzını biliyorsunuz? Bu videodan önce kaçınız Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinde ne var merak ettiniz? Geçtik. Biraz daha ilerlersek, daha da ileri gidersek geldik en güzel yere. 4 tane astronomi ve matematik kitabı var. 4 tane. Biz bu kanala astronomi videolarını getiriyoruz. Astrolojiyi de getiriyoruz. Ama buna falcılık olarak bakmayacaksın. Falcılık, kahve falı bakmak apayrı bir benim saygı duymadığım, inanmadığım bir şey. Ama sevenine de saygı duyarım. Ona bir şey diyemem. Ama birisi bana fal bakayım mı dese fincanı yapıştırırım suratına. İstemem. Ama çok güzel bir şey var ki astronomi ve matematiğe önem veriyor. Ve bunların içerisinde bir tanesi de Öklid'in el yazması. Muhteşem. Ayrıca buhar makinesinin mucidi İskenderiye Heron'un metrikası da var bunun içerisinde. Yani adam aynı zamanda mühendisliğe de, matematiğe de değer veriyor. Ve burası çok hoş. Maalesef ismini okuyamıyorum. Çok başarılı değil. Ptolemaios diye bir coğrafya var. Bu da çok eski bir coğrafya kitabı. Yani bunlara değer vermek çok kolay değil bu arada. Onu söyleyeyim. Çünkü hani itibar etmek, biz Pir Reis'in haritasına şaşırıyoruz. Düşün. 3 tane askeri kitap var. Bak 3 askeri kitap var. 4 tane astronomi var. Yani şimdi şeye baktığın zaman, bir liderin kütüphanesine baktığın zaman hep savaş olsun istersin. 4-4-2-3-5-2 saldırsın. Değil. Böyle değil. Mühendislik var, matematik var, astronomi var. Astronomi niye var biliyor musun? Bir sefere çıkmanın doğru zaman, doğru günlerini, doğru döngülerini takip ediyor. Ve burası çok hoş. Bizans'tan kalan din kitaplarına hiç elini sürmemiş Fatih. Değerli Fatih'imiz, Fatih Sultan Mehmet, Bizans döneminden, ki bunlar mücevherlerle falan kaplı, elini bile sürmemiş. Hiçbir şekilde. Zarar vermemiş. Ben X yaştayım. Bir çağ açıp çağ kapatıyorum ama öğrenmeye önem veriyorum. Keşke daha uzun yaşasaydı. Keşke daha uzun bir ömre daha büyük başarılı imza atsaydı ama Fatih Sultan Mehmet'in maalesef okuması gereken ama pas geçtiği tek kitapta beslenmedir. Çünkü yaşamının bu kadar verimli olmaması, daha uzun daha da verimli değil de verimli ama daha uzun olmamasının sebebi de maalesef çok iyi beslenememesidir. Bu da ayrı bir hikaye. Yani aşırı iyi beslenmiş, öyle diyeyim size. Bir padişahın, bir fatihin, fetih yaratan bir insanın kütüphanesinde neler var ona bakalım dedik. Bir liderin kütüphanesi neye benzer onu gördük. Ben Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.